Ne Yapsak'tan merhabalar. Evet, bu hafta yine dop dolu bir ajandayla Ne Yapsak ajandasıyla karşınızdayım. Ne izlesekle başlayalım. Pek çok film ve dizi önereceğim size ve elbette tiyatrolar, operalar, sergiler ne ararsanız bu ajandada var. Konserler, festivaller, biliyorsunuz İKSV'nin İstanbul Film Festivali'nin filmleri açıklandı. Maalesef basın toplantısı gerçekleşemedi ama bugün bir mail düştü ve yine her zaman olduğu gibi İstanbul Film Festivali direktörü sevgili Kerem Ayan yine bomba gibi bir film festivali hazırlamış bize. Onun da ayrıntılarını vereceğim zaten ama galiba bu hafta sinema yönünden oldukça zengin bir Ne Yapsak ajandasıyla karşınızda olacağım. İlk olarak ne izlesek de Netflix'in yeni yapımı, İngiliz yapımı Adolescence'ı önermek istiyorum. Ben de yeni izledim. Zaten bu hafta girdi yanlış hatırlamıyorsam gösterime de. Herkesin ilgisini çekti. Farklı bir yapım Adolescence. Stephen Graham'ın başlarında oynadı. Hatta Stephen Graham hem yazmış hem oynamış. Benim de ilgimi aslında Stephen Graham'dan dolayı çekti. Çünkü bundan 4 yıl önce kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Irishman'da oynamıştı. Robert De Niro, Al Pacino ikisiyle birlikte yaptığım röportajdan sonra hemen ardından bir 15-20 dakika sonra da Stephen Graham'la buluşmuş ve Irishman'ı konuşmuştuk. Ve o zaman İstanbul'a bir maç için geleceğini ama bir aksilik olduğunu, gelemediğini, yani bu İstanbul'daki maçla ilgili şu anda hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama futboldan o kadar bir haberim, o kadar alakalıyım yani. Çünkü anlatınca ben sadece dinlemekle yetinmiştim çünkü çok hatırladığım bir maç değildi. Ama futbola meraklı olduğunu biliyorum. Bu meselelere meraklı olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir metin yazmış Adolescence'da Stephen Graham. Aslında şu anda çocuğu olan, o yaşlarda ya da o yaşlara gelecek çocuğu olan anne ve babaların özellikle izlemesi gereken bir mini dizi olduğunu düşünüyorum. Bazen film demiş olabilirim ya da diyebilirim Adolescence'ı anlatırken. Çünkü tek plan bir çekim Adolescence. 4 bölüm halinde çekilmiş. Yani toplam 4 bölümde çekilmiş. Hepsi ayrı bir episod. Ve birleştirdiğinizde bir film oluşuyor. Philip Barantini yönetiyor Adolescence'ı. Philip Barantini'yi nereden hatırlıyorsunuz? Aslında son olarak bizde biliyorsunuz Umami tek plan çekilen bir filmdi. Umami'nin uyarlandığı Boiling Point'i çekmişti Barantini. Aslında Boiling Point bir kısa film. Tek plan çekilen bir kısa film. Daha sonra bu filme çevriliyor. Daha sonra hatta İngiltere'de bir dizi haline getiriliyor. Bizde de Umami adıyla yine tek plan olarak çekildi. Barantini Netflix'teki Adolescence'da da yine tek plan akımının arkasından devam ediyor. Hatta bence son yıllarda trend olmasının sebebi de bence kendisi. Çünkü üst üste özellikle Boiling Point'in başarısından sonra çok denenen bir tarz olmaya başladı. Tabii kolay izlenen bir metot değil tek plan. Birçok kişi ya ben izlemekte zorlanıyorum, takip etmekte zorlanıyorum ya da bana akışı yavaş geliyor diyebilir. Çünkü burada bir kurgu olmadığı için aynı tiyatro oyunu gibi bir senaryo üzerinden canlı olarak oynanıyor ve canlı olarak çekiyor. Bir kamera sürekli birinin arkasından, önünden, oyuncuların arkasından ve önünden filmi çekiyor ve 60 dakikaya 60 dakika ki bütün bölümler zannediyorum 60 dakika civarında Adolescence'da da. Ama bu aynı zamanda büyük bir gerçeklik de katıyor. Özellikle Adolescence'da 13 yaşındaki karakteri polis almaya geliyor bir sabah ansızın evinden. Ve kapıyı kırıp kapıdan, bacadan her yerden polisler giriyor ve 13 yaşındaki çocuğu apar topar gözaltına alıp polis merkezine götürüyorlar. Ve o tek plan çekimin özelliğinden de tamamen kendinizi dizinin o bölümünün içinde buluyorsunuz ve çocukla çok fazla, ailesiyle çok fazla empati kurmaya başlıyor. Nasıl yani böyle mi olur bu işler falan diye bir sürü soru geliyor aklınıza ve ekrana yapışıyorsunuz. Diğer bölümlerde de aslında hepsi ayrı bir film gibi ayrı episodlarda çekilmiş ve farklı yerlerde geçiyor. İlk bölüm evde başlıyor ve polis merkezine de devam ediyor. İkinci bölüm tamamen okulda geçiyor. Üçüncü bölüm polis merkezinde sosyal hizmetlerin görevlendirdiği psikoloğun çocukla yaptığı görüşmeye tamamen odaklanıyor. Aslında çoğu şeyi çözmeye başlıyoruz orada ve 4. bölümde ailenin de kendi hesaplaşması, kendi içinde konuşmalarını ve evde ve
bir kısmı dışarıda geçen bir film. Bir yapım, 4 bölümlük mini dizi. Evet, Adolescen'ı mutlaka izleyin. Çok şey bulacaksınız. Günümüze dair çocukların birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları, büyükleriyle nasıl ilişki kurdukları ve bizlerin aslında çocukların konuştuğu dili nasıl anlamadığımız ya da nasıl yanlış anladığımızla ilgili de bir film. Onların hayatına nereden bakmamız gerektiği, onları nasıl yönlendirmemiz gerektiği, nelere dikkat etmemiz gerektiği, yani nerede müdahale edip nerede müdahale etmeyeceğimiz, aslında çok fazla kendinizle ve çocuklarınızla ilişkinizi gözden geçireceğiniz bir yapım. O yüzden Stephen Graham'ı buradan öncelikle onu kutluyorum. Çünkü onun yazdığı bu metin çok fazla konuya dikkat çekiyor. Özellikle bu akran zorbalığına ve sosyal medyanın da desteklediği akran zorbalığına. Yani o dünyada neler oluyor? Yani biz baktığımızda Instagram'dan ya da herhangi bir sosyal medya kaynağından onların yaşadığı şeyi çok farkına varmıyormuşuz meğer. Yani çok masum görünen bir şey aslında çok fazla bir şey ifade ediyor, biliyor onlar için. Dolayısıyla çok anlattım böyle sana ama anne ve babaysanız, o yaşta çocuğunuz varsa ya da daha o yaşlara gelecek çocuğunuz varsa bence mutlaka izleyin. İkinci olarak da Anora'yı önermek istiyorum. Hala izlemediyseniz, biliyorsunuz Oscar'ın önemli adaylarından bir tanesiydi ve birçok ödülle de döndü Oscar ödül töreninden. Hala izlemediyseniz sinemalarda oynuyor, dijital platformlarda bulamaz mıyım derseniz de Apple TV'de var. Oradan da izleyebilirsiniz Anora'yı. Çok sürükleyici bir film. 2 saat 19 dakika ama oldukça hareketli, sürükleyici ve farklı bir senaryosu var. Enteresan bir senaryosu var. İki gencin sıra dışı hikayesini izliyorsunuz Anora'da. Dediğim gibi sinemalarda, bazı sinemalarda seansları devam ediyor. Evde izleyemez miyim diyorsanız da Apple TV'de izleyebilirsiniz. Ve üçüncü olarak da aslında Kadınlar Günü haftasında önermek istediğim bir filmdi ama dalmışım. O yüzden şimdiden önereyim. İzlemediyseniz eğer Tar'ı mutlaka izleyin. Cate Blanchett'in başrolde oynadığı Tar, biliyorsunuz Alman müzik orkestrasının ilk kadın şefini canlandırıyor Cate Blanchett burada. Yine muhteşem bir oyunculuk, muhteşem bir performansla gözünüzü kırpmadan bence izleyeceğiz. En azından ben Cate Blanchett'ı çok sevdiğim için öyle izliyorum. Yani bazılarına biraz yavaş gelebilir tabii filmin akışı ya da sıkıcı gelebilir bilmiyorum ama ben keyifle izledim. Güzel bir kadın filmi diye düşünüyorum. İzlemediyseniz Tar'ı da öneriyorum. Ve bu filmde biraz gerilim, biraz aksiyon sevenler için gelsin. Aslında bir kara mizah. İyi Katiller Sevgilim, Netflix'te bulabilirsiniz. 2021 yapımı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de izleyeli bayağı oldu. Ama tüm bu gündemin dışında biraz böyle hareketli bir film izleyeyim, biraz gerileyim, biraz heyecanlanayım, biraz da güleyim istiyorsanız İyi Katiller Sevgilim bence iyi bir seçenek. Özellikle Avrupa sinemasının, özellikle de Kuzey Avrupa sinemasının yükseldiği şu zamanlarda bence Hollywood'la yarışan bir film diyebilirim. Hatta biraz Hollywoodvari de diyebilirim. Dolayısıyla izlemediyseniz İyi Katiller Sevgilimi izlemenizi öneriyorum. Aslında iki karı koca, yani bir karı koca evliliklerini bitirmek istiyorlar ama bunun için farklı bir yol denemek istiyorlar ve bir dağda bir kulübeye gidiyorlar. Bir hafta sonlarını orada geçirecekler. Orada da başlarına gelmedik kalmıyor. Sonunda boşanıyorlar mı, boşanmıyorlar mı? Onu izleyin ve görün ama gündemden, geceden kopacağınız bir film. Bir solukta izleyeceksiniz. Öneririm İyi Katiller Sevgilimi. Oscar ödüllü filmlerden ve Oscar adaylarından da zaten 2 tane film önerdikten sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin Yeşilçam sinemasından bahsetmek istiyorum. İstanbul'da AKM'de Yeşilçam sinemasında bu hafta ödüllü filmler var. Akademi ödüllerinde en iyi animasyon filmi ödülünü kazanan Flow, Bir Kedinin Yolculuğu, ödüllü Türk dram filmi Gecenin Kıyısı, Oscar ödüllü Konsey ve ödüllü bir romandan uyarlanan çarpıcı bir drama Küçük Şeyler Atatürk Kültür Merkezi'nde Yeşilçam sinemasında izleyiciyle buluşuyor. Hangi günler? 24, 25, 26, 27 Mart tarihlerinde
14, 16.30, 18.30'da Bir Kedinin Flow, Bir Kedinin Yolculuğu. 28, 29, 30, 31 Mart ve 1-2-3 Nisan tarihlerinde saat 14'te yine AKM Yeşilçam Sineması'nda Gecenin Kıyısı oynayacak. Konseyi izlemediyseniz ki geçen haftalarda önermiştim zaten vizyondayken. Enteresan bir bitişi var. Yani film gayet iyi çekilmiş, çok da emek harcanmış, çok iyi performanslar var falan. Ama sonunu bence bağlayamamışlar. İyi bitirememişler bence filmi. Ama yine de izlemeye değer, neticede Oscar'lı bir film artık o da. Konsey'de 28, 29, 30, 31 Mart'ta 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde 16.30'da AKM Yeşilçam Sineması'nda. Böyle küçük şeylerde 28, 29, 30, 31 Mart, 1, 2, 3 Nisan'da 18.30'da AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyicisiyle buluşacak. Bu filmleri izlemediyseniz AKM Yeşilçam Sineması'nda. Şimdi izlemediyseniz, hani kaçırdıysanız bulabilirsiniz diyorum. Şimdi sinemada, evet, sinemaya sürekli her hafta yeni filmler giriyor, vizyona yeni filmler giriyor, takip ediyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Ama bazen sinemada, vizyonda bizim çok hoşumuza gitmeyen, daha doğrusu çok bizim tarzımız olmayan filmler de olabilir. O zaman da hazır böyle sinemaya gideyim ama ya güzel bir film izleyeyim, eskilerden böyle kült bir film izleyeyim dediğimizde de hemen o filmleri bulmakta zorlanıyoruz. Ama bunun için yeni bir oluşum var. Encore sinema. Bu sinema, Encore sinema, dünya sinemasının modern klasik eserlerini Türkiye genelinde seçili sinemalarda tekrar vizyona sokacak ve böylece ben bunu izlememiştim, kaçırdım diyeceklerinizi ya da mutlaka izlemişsinizdir, o kadar kült filmleri zaten sinemaya meraklısınız, ama bir kez daha izleyeyim beyaz perdede, belki kaçırdığım birçok şey vardır ya da özledim diyorsanız bence bu çok iyi bir formül. Yani bu Encore sinema sinema meraklılarını, sinema severleri, sinefilleri tatmin edecek bir proje gibi görünüyor. Mesela Mart ayında ilk olarak Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği ile başladı. 14 Mart Cuma günü ilk kez seyircisiyle buluştu ve her ay farklı bir konseptle sevilen filmleri sinemada seyircisiyle buluşturacak. Mart ayında Yüzüklerin Efendisi serisiyle başlayan Encore sinema önümüzdeki aylarda Christopher Nolan filmleri, Spider-Man üçlemesi, Matrix serisi, Dan Brown'un kaleminden çıkan sinema perdesine aktarılan unutulmaz filmler, işte dediğim gibi Christopher Nolan'ın Batman'i uyarladığı The Dark Knight üçlemesi, The Hobbit serileri, bu Encore sinemayla o klasik modern filmleri, modern ama klasik filmleri, ne derseniz artık, sinemada tekrar izleme şansını bulacağız. Evet, başta da söylediğim gibi 44. İstanbul Film Festivali'nin seçkisi açıklandı. 4. kez buluşacak sinema severlerle herkesin hayatında önemli bir yere sahip İstanbul Film Festivali. Özellikle lise ve üniversite öğrencisiyken, yani daha çalışmaya başlamamışken, günün işte kimsenin sinemaya gitmediği saatlerde öğrencilerin salonları doldurduğu bir festival İstanbul Film Festivali. Hepimizin hayatında sinema severlik geçmişimizde çok önemli bir yere sahip. Bu yıl 11-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek ve festivalin sponsoru En Kolay. Özellikle sponsorları mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Çünkü o sponsorlar olmasa biz o festivalleri böyle rahat izleyemeyeceğiz. Böyle güzel salonlarda izleyemeyeceğiz. O kadar geniş belki seçkiyle olmayacak. O yüzden sanata kim sponsor oluyorsa, kim yatırım yapıyorsa hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve 44. İstanbul Film Festivali de En Kolay sponsorluğuyla bizlerle buluşuyor. Film Festivali'nin direktörü sevgili Kerem Ayan yine güzel bir seçki yapmış. İKSV Lale Kart üyeleri için 24 Mart Pazartesi günü indirimli ön satışta olacak biletler ve 27 Mart Perşembe gününden itibaren de genel satışa çıkacak. Genel olarak seçkiyi 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film
olarak özetlemek mümkün. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan bir seçki diye tanımlayabiliriz. Balkan ve Türkiye premierlerini yapan filmler de bulunacak ve 12 gün boyunca konuk yönetmenler, oyuncular, söyleşiler, özel gösterimler, etkinliklerle film festivali her zaman, her yıl olduğu gibi yine bir festival havasında geçecek. Şimdiden İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na film festivali için teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Kerem Ayan ve tüm ekibine de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Tüm festivaller zaten İKSV'nin festivalleri böyle hareketli geçiyor. Ama galiba şu anda en yakın olduğu için 11-22 Nisan'da olduğu için film festivali, buradan hepsine sevgilerimizi gönderelim ve sinema seçkimizi ne yapsak da 44. İstanbul Film Festivali duyurusunu yaparak da tiyatrolara doğru yol alalım. Tiyatro seçkimize gelince evet, İstanbul'da ve aslında Ankara'da ve İzmir'de pek çok güzel tiyatro oyunu var. Burada hani bizim radarımıza girenleri, hani gelen bültenleri ya da gittiğimiz, izlediğimiz ya da kulağıma gelen bu çok iyi bir oyun dediğimiz ya da bir şekilde üzerinde konuştuğumuz tiyatrolardan seçkiler veriyoruz. Mutlaka şehir tiyatroları seçkisini, şehir tiyatrolarında olan oyunlara mutlaka yer vermeye çalışıyorum. Çünkü ekonomik anlamda da şehir tiyatroları uygun fiyata bilet sattığı için ve şehir tiyatroları yani en ödenekli tiyatro olduğu için tabii ki daha kolay. Dolayısıyla onlara da mutlaka yer vermeye çalışıyorum ama gerçekten çok emek verilmiş, çok güzel oyunlar var. Gençlerin ve alternatif sahnelerin oyunları da, hani ben vakit bulamadığım için gidip göremiyorum ama çok güzel oyunlar var. Kutsal oyunu Bakırköy'de, ondan bahsedeyim. Beğenilen bir oyun Kutsal. 24 Mart'ta Bakırköy'de olacak. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde saat 20.30'da. Eğer hala izlemediyseniz Kutsal'ı öneriyorum. Ve daha önce yine bundan da uzun uzun bahsetmiştik. O yüzden kısa geçeyim. Dario Moreno, biliyorsunuz benim hemşerim. Aydın doğumlu ve İzmir'de büyümüş, aynen benim gibi. İzmirliler için Dario Moreno'nun önemi çok büyük. Aslında hani Türk müzik tarihinde de çok önemli yeri var elbette ki. Ve Bayanlar Baylar Dario Moreno oyunu 25 Mart'ta Kadıköy Eğitim sahnesinde olacak. Çiçekçi Sokağı ise 26 Mart'ta Tatavla sahnede oynayacak. Ve yine 110 yaşında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları turneye çıkıyor biliyorsunuz. 110. yılında 7 bölgeyi gezecek ve pek çok şehirde temsil gerçekleştirecek İstanbul Şehir Tiyatroları. Evet, turne Eskişehir'e gitti, Ankara'ya gitti, orada oyunlar sahneledi. Büyük Türkiye turnesi Eskişehir ve Ankara'nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van'la devam edecek ve Türkiye'deki seyahatini de devam ettirecek. Bunlarla da sınırlı değil. Takipte kalın şehir tiyatrolarını. Sizin şehrinize de bir tiyatro gelecek muhakkak. Şehir tiyatroları demişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi ve Tiyatrist işbirliğiyle bir çağdaş sahne için kukla üretimi ve kullanım atölyesi gerçekleştirecek. 8 Nisan Salı günü başlıyor. 8, 9 ve 10 Nisan'da olmak üzere 3 gün sürecek atölye çalışması Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi stüdyolarında saat 11 ile 15 arasında gerçekleştirilecek. Eğer merakınız varsa, ilginiz varsa, gitmek istiyorsanız Salı günün sonuna kadar kısa özgeçmişinizi ve talebinizi cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. Evet, bakalım DASDAS'ta neler var? Karşıyaka'nın, yani Anadolu yakasının çok önemli kültür merkezlerinden bir tanesi DASDAS. Biz de vakit buldukça hem oyunları izlemeye, hazır gitmişken de röportaj yapmaya çalışıyoruz. Karşıya geçmişken. Orada sevgili Mert ve arkadaşları gerçekten harikalar yaratıyor.
24 Mart'ta oldukça uzun süredir oynayan Zengin Mutfağı var saat 20.30'da. 28 Mart'ta Deli Bayramı var. Yine Deli Bayramı da uzun zamandır oynuyor ve ilk günden beri, yani Dastas'ın ilk gününden beri oynayan Joseph K. da 7 Nisan'da sahnelenecek. Ve daha sonra zaten devam ediyor oyunlar. Ama izlemediyseniz Titus Complex oynamaya devam ediyor. Özellikle Titus Complex'i mutlaka öneriyorum. O bu ay içerisinde, şimdi ayın sonu da geldi, Nisan ayında mutlaka oynuyordur. Hemen bakıyorum. Titus Complex Dastas'ta 11 Nisan'da 20.30'da. Enteresan bir sergileme şekli de var bu arada. Hem ekrandan izliyorsunuz oyunu, hem gerçek performansı izliyorsunuz. Çünkü bir evin içerisinde geçiyor olay. Ama odalara girdiklerinde, arka taraflara ya da geçtiklerinde göremediğimiz detayları da sürekli takip eden bir kamera var. Aslında biraz önce Adolesan'da dediğim gibi tek kamera, sürekli tek kamera, tek plan. O tek kamerayla çekilen, tek planla çekilen bir yapımdı Adolesan. Bu da yine tiyatronun içerisinde tek kameranın döndüğü bir film. Dolayısıyla o tiyatro metoduyla çekilirken bu da tiyatronun içerisinde bir sinema detayı var. Artık yapımlar böyle çok disiplinli oldu ya, bir taraftan da birbirine karışıyor. Tiyatro sinemanın avantajlarını kullanmak için çeşitli videolarla, rejili kurgularla karşımıza çıkıyor. Aynı saatleri ayarlama enstitüsünde olduğu gibi sinemada tiyatro gibi tek planlarla bizi gerçeğin içine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu sanatlar birbirleriyle konuşarak, birbirlerinden faydalanarak bize gerçekleri, yaşamda ne olup bittiğini, ne anlamamız gerektiğini, neye önem vermemiz gerektiğini, aslında neye dikkat çekmek istiyorlarsa bence çok güzel anlatıyorlar. Sanat zaten bunun için var. Tabii Dastas demişken, Dastas sadece büyüklere oyun yapmıyor. Dastas'ın çocuk oyunları da var. Hem Mert'in hem Didem'in ve orada çalışan tabii ki pek çok kişinin çocukları var. Neticede kendi hayatlarından biliyorlar bir kere. Hani o güzel bir çocuk oyunu bulmak zor, çocuklara oyun yapmak zor ama mutlaka onları da sanatla buluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla onlar da mutlaka çocuklar için bir şey yapmak istiyorlar. Dastas'ta 4 Nisan'da Ha Cesaret çocuk oyunu var açık sahnede saat 12'de. Yine 5 Nisan'da saat 12'de Pinokyo var. Dastas sahnede, tek perde. Pinokyo açık sahnede yine 5 Nisan'da saat 14'te. Yani 5 Nisan'da saat 12'de ve saat 14'te çocuklara Pinokyo'yu izletebilirsiniz. Ha Cesaret 6 Nisan'da saat 12'de yine var. Dastas'ın benim görebildiğim kadarıyla sonraki haftalarda da zaten Ha Cesaret oyunu da, Pinokyo oyunu da çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hazır karşıya geçmişken, Anadolu yakasındayken, tabii ben Avrupa yakasında olduğum için karşı diyorum ama sanki herkes buradaymış gibi alışkanlık. Hazır Anadolu yakasındayken moda sahnesiyle devam edelim. Orada da çok güzel oyunlar oluyor. Macbeth var ayın 25'inde saat 20.30'da. 26'sında Hizmetçiler var yine 20.30'da. 27'sinde 27 Mart'ta 18.30'da 12. ev, 20.30'da yine Hizmetçiler var. 28 Mart'ta ise Şirreti Evcilleştirmek oyunu var 20.30'da ve 29'unda yine Şirreti Evcilleştirmek saat 20.30'da moda sahnesinde olacak ve bu haftanın moda sahnesindeki oyunlar da bunlar. Baba sahneye geçelim. Hala Anadolu yakasındayız. Anadolu yakasında tiyatroları gezmeye devam ediyoruz. Anadolu yakası bu anlamda şanslı bir yaka bence. Güzel tiyatroları var ve iyi yapımlarla seyirciyle buluşuyorlar. Baba sahnede 24 Mart'ta 20.30'da Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız oyunu var. 20.30'da 25 Mart'ta 20.30'da Herkes Kocama Benziyor var. Çok başarılı bir oyun Herkes Kocama Benziyor. Yani onu izlediğim için
özellikle önermek istiyorum. Seni seviyorum, iyi ki ayrılmışız'ı izlemediğimden öyle direkt bu oyuna geçtim. Bir yorum yapmadım ama eminim o da iyi bir oyundur. Çünkü Baba sahnede sahnelenen pek çok oyun gibi o da iyidir. Herkes Kocama Benziyor da mutlaka izleyin. Ben izlediğim için böyle canı gönülden öneriyorum. Enteresan bir oyun. 26 Mart'ta 20.30'da Veda Yemeği var ve 27 Mart'ta Nora Bir Bebek Evi var. Nora Bir Bebek Evi de güzel bir oyun, etkileyici bir oyun. Beğeneceğinizi ve oyunu izlerken de kendi hayatınıza, her oyun biraz öyle ama şimdi tam spoiler vermeden nasıl anlatacağımı bilemedim Nora'yı. Mutlaka görün derim. Henüz yakın bir zamanda oyunla ilgili bir röportaj yapmak istiyoruz. Bir türlü kısmet olmadı. Yine bir Aysun Öz'de başka şeylerde Nora üzerine bir program çekelim istiyorum. Ve 20.30'da Batı Ekspresi var. 28 Mart Cuma günü. Batı Ekspresi ile ilgili daha önce bir program çekmiştik biliyorsunuz. Aysun Öz'de başka şeylerde Elvin Beşikçioğlu ve Derin Beşikçioğlu'yla da konuşmuştuk Batı Ekspresi'ni. O programı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızda var, duruyor. Oyunda ayın 28'inde, 28 Mart'ta Baba sahnede, 20.30'da. Bu hafta konserlerle ilgili çok çalışamadım doğrusu, itiraf edeyim. Çok üstünde duramadım. Gözüme de pek bir şey çarpmamış olabilir tabii bu arada. Ama geçen hafta çok güzel konserler izledim. O yüzden böyle benim için geçen hafta oldukça verimli bir konser haftasıydı. Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası, arkasından Fazıl Say, ondan sonra Romeo ve Juliet balesi premier yaptı derken böyle üst üste çok güzel konserler dinledim. Romeo ve Juliet demişken Romeo ve Juliet'le başlayalım. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin repertuarında ve geçmişinde özel bir yere sahip olan, yıllardır da heyecanla beklenen Prokofiev'in Romeo ve Juliet balesi uzun bir aradan sonra çok iyi bir koreografiyle geri döndü diyebiliriz. Geçen hafta da bahsetmiştik bundan ama William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet Atatürk Kültür Merkezi'nde 26-27 Mart, 2, 3, 16, 22 ve 29 Nisan'da Türk Telekom Opera sahnesinde sizleri bekliyor. Acele edin. Biletler anında bitiyor. Biliyorsunuz seyirci rekoru kırdı İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve aslında tüm Türkiye Devlet Opera ve Balesi seyirci rekorları kırıyor. İnanılmaz ilgi görüyor. Ve hemen bunun ardından da Romeo ve Juliet'ten sonra da Uçan Hollandalı'ya gelmek istiyorum. Uçan Hollandalı operası da AKM'de seyirciyle buluşacak. Yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Wagner'in ilk başyapıtı olarak da nitelendirilen efsanevi bir hikayeyi anlatan Uçan Hollandalı Atatürk Kültür Merkezi'nde hangi tarihlerde hemen söylüyorum. 25 Mart ve 5 Nisan 2025 tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. İzlemediyseniz mutlaka izleyin, kaçırmayın diyorum. Uçan Hollandalı'yı. Festival haberi vermek istiyorum. Adı çok güzel çünkü. Bu festivalin haberini vermezsem olmaz. Bu festival Felekten Bir Gün Festivali. Ne kadar güzel değil mi ismi? En kötü günümüz böyle olsun diye bir sloganla basın bülteni yazmışlar zaten. Küçük Çiftlik Park'ın yepyeni festivali bu. Felekten Bir Gün Festivali ve 31 Mayıs'ta evet Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek söylediğim gibi. Biletleri şimdiden bu bilet ve Biletix'te var, alabilirsiniz. Küçük Çiftlik Park'ta 31 Mayıs'ta Felekten Bir Gün Festivali. Valla ben de çok merak ettim şimdi. Kimler var diyorsanız Melike Şahin, Dedup Luman, Derya Yıldırım, Grup Şimşek ve Kolektif İstanbul bu festivalde olacak ve oldukça da hareketli bir gün olacağı benziyor. Şehrin merkezinde biliyorsunuz Küçük Çiftlik Park ve ulaşımı da oldukça kolay. Ben mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum Küçük Çiftlik Park'taki organizasyonları. Bir tane de
Bu da merak ettiğim organizasyonlardan bir tanesi. Evet, buz seviyorsanız gösteri tam size göre. Özellikle çocuklarla farklı bir aktivitede bulunalım. Hani farklı bir gösteriye gidelim. Hem onlarla birlikte güzel vakit geçirelim istiyorsanız Avrupa'nın en büyük olimpik buz pistinde Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice gösterileri olacak. 30 Mart itibariyle başlayacak ve 32 gösteriyle İstanbullularla buluşacak ta ki 23 Nisan'a kadar. Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice gösterileri için biletler Vivie, Biletix, Paso bu bilet ve biletini al üzerinden satılıyormuş. Bu organizasyonun içerisinde Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu işbirliği de varmış ve Avrupa'nın en büyük olimpik buz pisti olan İstanbul Buz Adası'nda sahnelenecek. Bu Peter Pan on Ice ve Cinderella on Ice gösterileri dediğim gibi 10 Mart'ta başlıyor ve 23 Nisan'a kadar 32 gösteriyle seyirciyle buluşacak. Dediğim gibi farklı bir şey, çocuklarla birlikte farklı bir etkinlikte bulunalım. Bir buz gösterisi izleyelim diyorsanız her zaman bulunmuyor. İyi bir fırsat olabilir. Evet, geldik Ne Okusak bölümüne. Bu hafta elime geçen kitaplar, bu hafta gelen kitaplar. Uzun zamandır beklediğim bir kitapla. Hani ben gidip kitapçıdan alamadım ama Can Yayınları sevgili Yekta Kopan imzalayıp göndermiş sağ olsun. Merakla beklediğim kitaplardan bir tanesiydi. Belki yaz erken gelir. Evet, yaz erken gelse mi gelmese mi bilemedim. Çok sıcak bir yaz bizi bekliyorsa korkuyorum ama yaz erken gelirse eğer hepimiz mutlu oluyoruz. Yani yaz kendimizi iyi hissettiren bir mevsim. Dolayısıyla belki yaz erken gelir. Kitap kapağıyla, başlığıyla zaten direkt pozitif bir enerjiyle bize geliyor. Ve Yekta Kopan'ın o yumuşacık kaleminden çok güzel kısa hikayeler var. Özellikle ilk bölümlerde askılar hikayesine, bu kısa öyküye bayıldım doğrusu. Benim de dikkat ettiğim, benim üzerinde durduğum detayların üzerinde durmuş Yekta Kopan bu kitabın pek çok hikayesinde. Bana çok iyi geldi. Özellikle bu zamanda, bu mevsimde yazı beklerken, zor bir bahar geçirirken Yekta Kopan'ın belki yaz erken gelir kitabını, Can Yayınları'ndan çıkan bu kitabı bence yaz gelmeden bir umutla okumak çok iyi gelir. Can Yayınları demişken yine Can Yayınları'ndan bu hafta gelen ve Yekta'nın kitabına başladığım için henüz buna başlayamadım. Ama karıştırdım. Ertuğ Uçar'ın İstanbul'in kitabı. İstanbul'in ne güzel bir isim diye zaten kitabı alır almaz. Harika bir isim. İstanbul'in, İstanbul'la ilgili her şey. Yani İstanbul isim olarak, yani fonetik olarak çok güzel bir isim zaten. Ve bu aşık olduğumuz, bu çok sevdiğimiz ama bir o kadar da kavga ettiğimiz bu şehirle ilgili elime ne geçtiyse okumaya dikkat ediyorum ve çok seviyorum gerçekten. Dolayısıyla İstanbul'in de neymiş bu diye hemen karıştırdım. Ve İstanbul'in aslında bir ceketmiş. Uzun diz üstünde biten bir ceketmiş. Bunu hemen anlatıyor zaten. İstanbul'un 19. asır İstanbul'unda moda olan dik yakalı, boyundan bele kadar düğmeli, daha aşağıda diz kapaklarına doğru açılan bir tür ceketin ismiymiş. Şık ve kullanışlı bir ceketmiş. Ama İstanbul'un hiç ceket olduğu aklıma gelmemişti. Yani evet, bir ceket detay ya da frak ya da ne bileyim öyle bir ismi olabilir ceketin ama İstanbul'un sanki bir enstrümanmış gibi gelirdi bana. İlk çağrıştırdığı şey İstanbul'un öyleydi. Tabii pek çok sebepten öyle olabilir ama içerisinde hemen karıştırdım. Keyifli hikayeler var ve keyifle de okuyacağıma eminim. Bir kere ismi zaten çok güzel ve beni direkt kaptı. Aynı Yekta'nın kitabında olduğu gibi, belki yaz erken gelirde olduğu gibi Can Yayınları'ndan çıkan iki kitabı önererek başlıyorum. Ve buradan hemen literatür çocuk yayınlarına geçmek istiyorum. Literatür yayınlarının çocuk kitaplarına. Bir tanesini okudum ama 5 kitaplık bir seri. Tuğçe Tatari'nin yazdığı ve Aysun Altındağ'ın resimlediği
Bildiğiniz çocuk kitaplarından farklı bu çocuk kitapları. Çocuklara meseleleri, dünya meselelerini, içinde bulunduğumuz aslında insanlıkla ilgili olan meseleleri çok güzel ve yalın bir dille anlatıyor ve çok da güzel tabii ki resimlenmiş bir şekilde aktarıyor. Benim Yeşil Gezegenim, Nedir Birbirimizden Farkımız, Biri ve Diğeri, Savaşın Barış Hali ve Gerçekten Eşit Miyiz? Evet, tüm bu meseleleri Tuğçe Tatar'ın kaleminden ve Aysun Altındağ'ın çizgilerinden masaya yatırıyor literatür çocuk. Hem çocuklara hem büyüklere bence okunabilecek, hatta çocuklarınızla birlikte okuyabileceğiniz, üzerine düşünebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz, felsefe yapabileceğiniz güzel bir seri. Çocuklar için çok güzel felsefe kitapları var. Çıtır çıtır felsefe var mesela. Benim oğlum çok küçük yaşlarda okumuştu. Bayağı da 13-14 tane yanlış hatırlamıyorsam kitabı vardı. Küçük küçük çıtır çıtır okunabiliyor. Önce Tibet okuyordu, sonra ben okuyordum. Sonra da üstünde konuşmaya çalışıyorduk. Çocuklar küçükken kitap okuyorlar ve üzerine konuşmak daha rahat oluyor. Büyüdükçe o ergenlik dönemiyle birlikte onlar biraz azalıyor ama küçükken ne kadar çok kitap okutursanız, ne kadar alışkanlık kazanırsa o kadar iyi. Çünkü büyüdükçe maalesef işte bu sosyal medyanın eline düşüyor çocuklar. Dijital dünyanın eline düşüyor. Adolesanla başlamıştık. Adolesanla bitirelim. Tüm bu çocuk kitaplarının ardından da yine konuyu oraya bağlayayım. Adolesan'ı da mutlaka izleyin. Çocuklarla bu felsefe kitaplarını da, çocuklar için olanları da birlikte okuyun ve konuşun. Çok böyle katır kutur bitirmiş oldum ama çocuklar, felsefe, dünya meseleleri, zaten biz bunların içinde yaşıyoruz. Sen ne anlatıyorsun bize? Dediğinizi duyar gibi oluyorum ama tüm bunları anlamlandırmak için, tüm bu yaşadıklarımızı, niye yaşadığımızı, nerede eksik kaldığımızı, nerede eksik davrandığımızı çözmek için sanat çok iyi bir yol. Neyse, kapatayım artık, daha da uzatmayayım. İyi haftalar diliyorum. Haftaya tekrar yeni bir Ne Yapsak da buluşmak üzere.